Merhaba herkese. Bugün masamızda gerçekten de insanları ikiye bölen bir eser var. Ayn Rand'in Hayatın Kaynağı. Hani ya çok seversiniz ya da nefret edersiniz ya. İşte öyle bir kitap. Ama bu basit bir mimarın öyküsünden çok daha fazlası. Aslında bu bireyselliği, egoyu ve yaratıcılığı adeta kutsayan radikal bir felsefenin manifestosu. Gelin şimdi bu felsefenin temel taşları neymiş birlikte bakalım. Bu derin yolculuğa başlamadan hemen önce küçük bir hatırlatma. Kitap Felsefe kanalına abone olmayı unutmayın ki böyle nice eserin derinliklerine hep birlikte inebilelim. Tamam mıyız? Harika. Şimdi hayatın kaynağının felsefi temellerine geri dönüyoruz. Peki, bir kitabın felsefesini anlamak için nereden başlamak lazım? Bence en doğrusu yazarın niyetinden başlamak. Yani sormamız gereken soru şu: Ayn Rand'in bu kitabı yazarken asıl derdi neydi? Amacı felsefi bir sistem kurmak mıydı yoksa çok daha kişisel bir şey mi vardı işin içinde? İşte cevap kendi sözlerinde saklı. Rand'in amacı öyle soyut, anlaşılması güç bir felsefe tezi yazmak değilmiş. Onun derdi ete kemiğe bürünmüş bir ideali. Yani kendi mükemmel insanını resmetmekmiş. Aslında romandaki her şey, bütün o karakterler, olaylar, diyaloglar, hepsi ana karakter Howard Rourke'u öne çıkarmak için tasarlanmış bir sahne dekoru gibi düşünebilirsiniz. Yani şöyle düşünün, kitaptaki etik, siyaset, felsefe, bunların hiçbiri kendi başına bir amaç değil. Onlar sadece kahramanın var olabilmesi, nefes alabilmesi için gereken bir çerçeve, bir zemin. Rand'in dünyasında kural basit. Önce insan gelir, felsefe ise onu takip eder. Peki, tamam. Rand'in bu ideal kahramanı var ama bu kahraman nasıl bir dünyada yaşıyor? İşte romanın kalbindeki o büyük çatışma tam da burada başlıyor. Çünkü yaratıcı birey kendi felsefesinin tam zıttıyla, yani Rand'in tabiriyle ikinci elcilerle dolu bir dünyaya karşı tek başına dimdik ayakta duruyor. Peki kim bu ikinci elci? Bu tanım, Rourke'un o meşhur mahkeme konuşmasından geliyor. Kısacası yaratıcının tam zıttı, antitezi. Bu insanlar için ben ne düşünüyorum sorusunun hiçbir önemi yok. Tek önemli soru var: başkaları ne düşünür? Onların ruhları adeta boş bir kap gibi. Değerlerini, kimliklerini, her şeylerini çevrelerindeki insanların gözlerinden, fikirlerinden ödünç alarak yaşıyorlar. Ve işte bu felsefenin vücut bulmuş hali de romanın başkötüsü Ellsworth Toohey. Onun mottosu bu: kontrolü, kolektivizm ve neşeyi yok sayarak ele geçirmek. Yani insanları mutsuz ederek onlara hükmetmek. Gücünü başkalarının mutsuzluğundan alıyor. İşte bu karanlık tablonun tam karşısına Rand madalyonun öbür yüzünü, o parlak yüzünü koyuyor. Yaratıcının dünyasını. İkinci elciliğin o kasvetli gölgesinin karşısında kahramanımız Howard Rourke'un sarsılmaz idealizmi bir anıt gibi yükseliyor. Peki kimdir bu yaratıcı? İşte Rand'in ideal insanı tam olarak bu. Onun pusulası dışarıda değil, kendi içinde. Amacını başkalarından dilenmez, kendi içinden doğurur. Alkışa, onaya, beğeniye, bunlara hiç ihtiyacı yok. Çünkü onun için tek bir yargıç var. O da kendi aklı ve kendi vizyonu. Rourke'un mimari hakkındaki düşünceleri aslında onun kişisel ahlak yasasının mükemmel bir metaforu. Nedir bunlar? Bütünlük, bireysellik ve asla taviz vermemek. Diyor ki, bir bina nasıl ki başka binalardan çalıntı parçalarla var olamazsa, bir insan da ruhunu, kişiliğini başkalarının fikirlerinden ödünç alınmış parçalarla inşa edemez, etmemeli. Bakın, romandaki bütün o gerilimi, çatışmayı aslında bu iki zıt kutupla özetleyebiliriz. Bir tarafta kendi kendine yeten, doğayla mücadele eden yaratıcı var. Diğer taraftaysa sürekli başkalarına bağımlı olan, insanları kontrol etmeye çalışan ikinci elci. Ve Rand'e göre bu iki yaşam felsefesi arasında bir orta yol falan yok. Bu ikisi asla ve asla uzlaşamaz. Şimdi roman boyunca yavaş yavaş biriken bütün o felsefi gerilim tek bir sahnede adeta bir volkan gibi patlıyor. Howard Rourke'un o unutulmaz mahkeme konuşması. İşte burası Rand'in manifestosunun en saf, en damıtılmış hali. Gelin kulak verelim. Rourke'un savunması çok basit ama bir o kadar da sarsıcı bir gerçekle başlıyor. Diyor ki, insan doğa karşısında çırılçıplaktır. Kaplanın pençeleri var, kartalın keskin gözleri var. Peki insanın neyi var? Hayatta kalmak için tek bir silahı var: aklı. Ve bu akıl en saf halini nerede bulur? Yaratıcı eylemde. Rand'e göre yaratıcılık sanıldığı gibi bir fedakarlık eylemi falan değil, tam tersi. En saf,
en katıksız egoizm eylemidir. Dünyayı ileri taşıyanlar, insanlığa hizmet edeyim diye yola çıkanlar değil, kendi vizyonlarının, kendi tutkularının ateşiyle yanan bireylerdir. Peki, bu yaratıcının en büyük düşmanı ne? Roark'a göre cevap tek bir kelimede saklı: altruizm. Yani bizim bildiğimiz adıyla özgecilik. Rand için altruizm, insanın kendisini başkaları uğruna feda etmesini talep eden, bireyi ezip yok eden ve ikinci elcinin elindeki en tehlikeli silah olan bir ahlak doktrini. İşte Rand'in büyük aldatmaca dediği şey tam olarak bu. İnsanlığın önüne sürekli sahte bir saçım konuyor diyor. Ya başkalarına hükmedeceksin ya da kendini başkaları için feda edeceksin. Sadist ol ya da mazoşist. Rand ise bu sahte ikilemi kökünden reddediyor ve üçüncü bir yol öneriyor. Ne kurban olmak ne de kendine kurban aramak. Sadece ama sadece bağımsız yaşamak. Peki, bütün bu felsefenin ulaştığı son nokta ne? O duygusal zirve neresi? İşte burada Rand, kitabın bütün ruhunu özetlemek için neredeyse dini, kutsal bir terim kullanıyor. Öyle bir kavram ki felsefeyi adeta bir inanç sistemine dönüştürüyor. Ve o kavram insana tapınma. Yanlış duymadınız. Bu aslında tanrıları gökyüzünden indirip yeryüzüne getirme eylemi. Yani diyor ki bütün o kutsallık, yücelik, saygı gibi kavramları alıp mistik güçlere atfetmek yerine ait oldukları yere asıl sahibine verelim. İnsanın kendi aklına, yaratıcılığına ve o inanılmaz potansiyeline. Rand'in evreninde tapılacak tek bir şey varsa o da en iyi haliyle insanın kendisidir. Hatta ilginç bir detay, Rand, kitabın el yazmasının başına aslında Nietzsche'den bir alıntı koymuş, felsefesinin tamamına katılmasa da Nietzsche'nin bu sözünün kendi felsefesiyle rasyonel olarak kanıtlamaya çalıştığı o yüce öz saygı duygusunu çok şiirsel bir şekilde özetlediğini düşünmüş. Sonuç olarak Rand'e göre bu kitabın yıllara meydan okumasının, hala bu kadar çok okunmasının sebebi de tam olarak bu. Kitap özellikle genç ruhlara bir çağrı niteliğinde. Onlara hayata dair asil, yüce bir vizyon sunuyor. İnsanın ne kadar görkemli olabileceğinin ve potansiyelinin ne kadar sınırsız olduğunun adeta bir kanıtı gibi. Ve ben de sizi hayatın kaynağının tam kalbinde yatan o dev soruyla baş başa bırakıyorum. Madem dünyayı ileriye taşıyan şey, bağımsız, yaratıcı bireyler, o zaman toplumun rolü ne olmalı? Bu yaratıcı motora yakıt sağlamak mı, yoksa tam tersi, el frenini çekip onu durdurmak mı? İşte bu, üzerine epey kafa yormaya değer bir soru. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.